Anneyim kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere mayasız, harika kabaran puf puf hamur kızartması tarifi hazırladım. Dilerseniz hiç vakit kaybetmeden bu güzel tarifin yapımına başlayalım. Bu pratik tarifin hemen malzemelerini de sizlerle paylaşayım. Un, görmüş olduğunuz ölçü bu. Hatta şöyle göstereyim. Neredeyse 2 parmak aşağıda yoğurda ihtiyacım olacak. 1 tane yumurta, birazcık tuz ve 1 paket kabartma tozu ve tabii ki bu güzel lezzeti kızartmak için de ayçiçek yağına ihtiyacım olacak. Dilerseniz hiç vakit kaybetmeden bu güzel lezzetin yapımına başlayalım. Evdeki malzemelerden çok pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz aslında hamur kızartması dedim ben ama bizim halk arasındaki tabiriyle keçi bacağı tarifim için görmüş olduğunuz gibi şöyle 1 su bardağı hatta 2 parmak eksik diyebilirim. Çünkü biz 3 kişiyiz, bize yeterli gelecek, oldukça fazla çıkacak. Ama eğer siz kalabalık bir aileyseniz bu ölçüyü artırabilirsiniz. Tam dolu dolu 1 su bardağı yapabilirsiniz, 1,5 su bardağı yapabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Bir tam yumurtamı da yine beyazı ve sarısını da ilave edeceğim. Tuz mutlaka ilave edin. Şu malzemelerimi şuradan kaldırayım. Şimdi bu koymuş olduğum kabımdaki yoğurt, yumurta ve tuzu bir güzel karıştıralım. Mayasız gerçekten kabaracak ve o kadar da lezzetli olacak ki bu hamur kızartması ya da keçi bacağı. Gerçekten eğer bugün ne yemek yapsam diye düşünenler varsa akşam kahvaltı gibi de atıştırabilirsiniz. Yanına biraz peynir, domates, zeytin, bir de çay, alın size harika bir yemek. Evet, unumu şöyle alacağım çünkü biraz daha rahat çalışabilmem için. Şimdi burada un miktarını size söyleyemeyeceğim çünkü yine kullanmış olduğunuz un miktarı ve yoğurda göre ve bardağa göre değişeceği için ben şimdi yine her zamanki gibi kontrollü koyacağım ve size olması gereken kıvamı göstereceğim. Bakın tamamen ben de göz kararı koyuyorum. Şimdi bir karıştıralım. Daha doğrusu kabartma tozumuzu da ilave ettikten sonra. 1 paket de kabartma tozum var. Şöyle bir karıştıralım. Mayalanma süreci olmayacak çünkü içinde maya yok. Tamamen yoğurt, yumurta ve undan elde edeceğiniz harika kabaracak hamur kızartmalarınız. Gerçekten afiyetle tüketeceksiniz. Ben çok sık yapmamakla beraber ama yapıldığı zaman da afiyetle tükettiğimiz bir lezzet. İyice karıştırdım. Kabartma tozu iyice unla bütünleşti. Şimdi un takviyesine devam edeceğim. Çok da çabuk hazırlanıyor. Dediğim gibi mayalı bir hamur olsa bekleme süreci olacak. Mayasız bir hamur olduğu için kıvamı bulduğunuz anda anında kızartma işlemine başlayacaksınız ve çok hızlı bir şekilde de hamur kızartmanız hazır olacak. Şimdi artık bu noktada çataldan kurtulmak istiyorum. Çünkü iyice kıvamını anlayabilmem için bu kısım artık elimle yoğurma işlemi. Dediğim gibi kullanmış olduğum yoğurt miktarını gördünüz. Su bardağımın ölçüsünü de gördünüz. Tam dolu dolu 1 su bardağı yoğurt dahi ilave etmedim. Neredeyse 2 parmak altındaydı. Şu an hamurumu görüyorsunuz. Cıvık. Tam mutfak tabiriyle. Şimdi tabii çekim olunca da zor oluyor. Sol elimi kullanmak zorunda kalıyorum. Yoğurmaya devam edelim. Un takviyesine tabii ki devam edeceğim. Artık hamurum istediğim kıvama geldi. Bakın şu şekilde. Hafif yapışacak ele. Çok sert bir hamur olmayacak. Bakın şu şekilde. Hafif gördüğünüz gibi elime yapışıyor. Hiç sorun değil. Zaten kızartma esnasında da elimizi unlayıp şekil vereceğimiz için. Benim için şöyle göstereyim. Bakın gayet güzel, yumuşacık, puf puf bir hamur oldu. Şimdi maya yok dedim ama yine de bir 5-6 dakika öyle birazcık dinlensin. Biz de o sırada yağımızın altını açalım. İyice kızsın ve kızarma işlemine başlayalım. Hamurum gayet güzel dinlendi. 5-6 dakika. Şimdi onlara güzel bir şekil vereceğim. Sonrasında da güzel kızgın yağda kızartacağım.
Hamurumuzdan gelişigüzel şöyle bezeler alalım ve tabağımızı şöyle birazcık unlayacağız. Bakın şöyle uzun uzun şeritler yapacağız. Şimdi ben çekim başlarken ne dedim? Hamur kızartması ama bizim halk arasındaki bilinen adıyla keçi bacağı. Önce keçi bacağı şeklini vereceğim. Nasıl oluyor? Belki de hiç denememişsinizdir. Aa, yediğim keçi bacağı mıymış diyenler de olabilir. Şimdi gördüğünüz gibi gelişigüzel bir hamur parçasını aldım. Bakın şöyle verev yan yan kesip bakın şu şekilde bırakacağım. İşte şimdi sıra bacaklarını yapmaya geldi. Bakın şöyle şu şekilde çizikler atacaksınız hamurunuza. İşte onlar kızarırken hamurunuzun bacakları olacak. Buna da keçi bacağı deniyor. İşte bu kadar basit. Şimdi birazcık yapalım. En azından hamur kızartırken bize de kolaylık ve pratik olur. Şu şekilde koyalım. Şimdi keçi bacağı şeklini gösterdim. Bir de keçi bacağı yapmayıp normal kızartma şeklinde de yapabiliriz. Çocuklar çok sevecek. Emin olun. Hem şeklinden dolayı hem de lezzeti. Hangi çocuk sevmez ki hamur kızartmasını? Artık fırından ekmek hamuru almaya son. Evde kendiniz gördüğünüz çok pratik evdeki malzemelerle 1 su bardağı yoğurt, 1 tane yumurtadan harika hamur kızartması keçi bacakları yapabileceksiniz. Şimdi bu keçi bacağı modeliydi. Bir de normal bu şekilde de yapabilirsiniz. Yine verevli, hiçbir şekilde bacak şekli vermeden. Bu şekilde de gayet güzel kabaracaklar. Şöyle aralıklı koyalım, yapışmasınlar. Bir de klasik biliyorsunuz anne hamur kızartması vardır. Şöyle yine bir parça alalım. Yine hafif bir unlayalım. Size söylemiştim hamurumu yoğururken. Ele yapışacak bir hamur olacak ama hiç sorun değil. Çünkü biz onu yine unla o kıvama getireceğiz. Bakın şöyle yine bir parça alıp o bezeyi de ikiye bölüp şu şekilde elinizde bakın normal anne hamur kızartması, hani okuldan geldiğimizde böyle bütün apartmanı güzel bir koku sarar ya, o da bu şekilde olan klasik anne hamur kızartması şekli. Her şey hazır. Artık ocağımızın altını açalım ve bu güzel hamurlarımızı kızartmaya başlayalım. Yağımızı bir kontrol edelim. Çok pratik bir yöntemdir. Azıcık bir un bırakıyoruz. Gördüğünüz gibi yağım gayet güzel kızmış. Şimdi keçi bacaklarımızı kızmış olan bu yağa bırakalım. Göreceksiniz şimdi nasıl kabaracaklar. Gerçekten elim bile yandı. O kadar kızmış. Baksanıza şunların güzelliğine. Harika bir lezzet, harika bir görüntü. Bunlar da keçi bacaksız normal. Yer kaldıysa şöyle bir tane de klasik anne hamurunu atalım. Bakın görüyor musunuz şöyle yakın çekimde? Attığım zaman nasıldı? Bakın harika kabarıyorlar. Puf puf olacaklar. Sanki içinde maya varmış gibi ama gördünüz maya yok. Şimdi bu çok çabuk kızaracağı için çok kontrollü bir şekilde bakın hemen kızarmaya başladı. Lütfen başından ayrılmayın. Hemen çevirelim. Şu güzelliğe bakar mısınız? Yağımız da çok güzel kızdı. Gerçekten puf puf kabardı. Bence şimdiden çayınızı demlemeye başlayın derim. Çünkü yaklaşık bir 10 dakika sonra hamur kızartmalarımız, keçi bacağımız hazır olacak. Ben başında duracağım. Kızarmaya devam edecekler ama bekleyen hamurlarım var. Onları da hızlı bir şekilde şeklini verip kızartma işlemi için hazır edeceğim. Hamurlar harika kızarıyor. Bu aşamayı da sizlerle özellikle paylaşmak istedim. Şimdi yağım iyice kızdı tabii ki. Çok daha çabuk kızaracaklar. Ben de hiç başından ayrılmıyorum. Şu güzelliğe bakar mısınız? Sanki içinde maya varmış gibi. Harika görünüyorlar. Gerçekten sizler de afiyetle tüketeceksiniz. Bakın sürekli önlü arkalı hemen çeviriyorum. Yağ çekmeyecek kesinlikle çünkü bol kızgın yağda kızartıyorum. Zaten yağ oranını da görüyorsunuz. Hiç bekletmeden gördüğünüz gibi hamurlarımı kızgın yağa bırakıyorum.
Eğer beklerken yapışma süreci bazen olabiliyor. İster biraz un, isterseniz de şu şekilde elinizle kesmiş olduğunuz yerleri açabilirsiniz. Ben gerçi unladım ama şimdi tabii çekim sırasında hem sıcaklık hem de oda ısısı. Ama gördüğünüz gibi görüntüsünden ve lezzetinden, kalitesinden asla ödün vermiyor sevgili hamur kızartmalarımız. Bakın şu şekilde şöyle bastırıp bıraktığınız takdirde bakın hiç şeklinde bozmuyor. Hemen çevirelim. Hamur kızartmalarım hazır. Özellikle göstermek istiyorum. Bütün hepsini kızarttım. Bakın kullanmış olduğum ölçüden hiç abartısız koca bir tabak çıktı ve biz 3 kişiyiz. Gerçekten de bizi doyurur, hatta fazlası bile kalır. Dediğim gibi eğer evde kalabalıksanız bu ölçüleri tamamen artırabilirsiniz. Çocuğunuz okuldan mı gelecek? Yemeğiniz yok o gün. İşte size bir su bardağı yoğurt, bir yumurtadan hazırlayabileceğiniz gerçekten harika bir lezzet diyebilirim. 5 çaylarında yapabilirsiniz. Sabah kahvaltılarınızda bir alternatif olarak da tercih edebilirsiniz. Gerçekten beğeniyle tüketeceğinize eminim. Çok sıcaklar ama biliyorsunuz ben bu şekilde sevmiyorum. Güzel bir sunumla birazdan karşınızdayım. Hamur kızartmaları artık yemek için hazır. Ben yanına azıcık zeytin, biraz beyaz peynir ve domates ilavesi yaptım. Siz de bu şekilde sunum yapabilirsiniz. Umarım bu pratik ve lezzetli tarifimi beğenmişsinizdir. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Şef değil, anneyim. Yeni lezzetlerde, yeni tariflerde buluşmak üzere. Hoşça kalın.